Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide yaprakları tamamıyla sarardıktan sonra ve çiçeklerini döküp dalı sarardıktan sonra ilk olarak nasıl bir bakım yapmak gerekiyor ve orkidemizi yeniden canlandırmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunlara size tüm detayları göstereceğim. Elimde gördüğünüz orkide yaprakları hızlı bir şekilde sararmaya başladı. Genelde bu tarz orkidelerin en büyük sebebi mantar hastalığına yakalanması. Mantar hastalığına yakalanan orkide hızlı bir şekilde dalı sararır ve kurur bu şekilde ve yaprakları sararıp dökülmeye başlar. Bu tarz durumlarda yapmanız gereken ilk olarak orkidenizin mantar hastalığını durdurmak için orkidenizi bir hafta boyunca su vermemek gerekiyor. Bakın ben özellikle sararan yapraklarını koparıyorum. Böylelikle orkidemizin geriye kalan sağlıklı yapraklarını da görmüş olacağız. Bunun için ikinci adım olarak orkideye toz tarçın vermemiz gerekiyor. Yani orkidenizi toz tarçın özellikle enfeksiyonlu gövde kısmına dökerek orada meydana gelen enfeksiyonun hızlı bir şekilde kurumasına yardımcı olacağız. Bu toz tarçınla birlikte orkidemizi bir hafta boyunca sulamıyoruz. Bu çok önemli. Enfeksiyon durduktan sonra, mantar hastalığının geçtiğinden emin olduktan sonra tekrar göstereceğim. Bir hafta geçtikten sonra gördüğünüz üzere bakın diğer yaprağını da bıraktı. Çünkü zaten yaprakları tamamen sararmaya başlamıştı ve enfeksiyonlu bölge kurudu. Şimdi üçüncü adım olarak bu orkidemizin hemen köklerine bakalım. Köklerinin sağlıklı olup olmadığını göreceğiz. Evet, gördüğünüz üzere kökleri şu anda canlı kökler var. Bu arada saksının içerisindeki toprağı dökmeden önce su döktüm. Çünkü su döktüğünüz zaman daha kolay saksıdan çıkar. Bu da yine önemli bir püf nokta. Orkidenin çürüyen köklerini daha yakından görmek için çeşmede iyice yıkayacağım. Evet, orkidemin köklerini suda yıkadım. Gövde kısmını ıslatmadım. Şimdi çürüyen kökleri temizleyeceğiz. Temiz bir makas ve keskin bir makas olması gerekiyor. Özellikle çürüyen kökleri keserken canlı ve içi yeşil olan kökleri kesmiyoruz. Bakın gördüğünüz üzere kökün ucu bu şekilde çürümüş. Bunu nasıl anlarız? Bakın şöyle zaten kabuk gibi soyulduğunda içi tel gibi. Bu kökün tamamen çürüdüğünü gösterir. Bakın çürümenin bittiği yer burası ve biz buradan kesiyoruz. Yani diğer kısmı canlı. Bu yüzden kökleri temizlerken tamamen kökleri kesmeyin. Çürüyen kökleri temizledim ve şimdi orkidemi dezenfekte edeceğim. Bunun için ihtiyacım olan yine toz tarçın. Toz tarçın bildiğiniz üzere enfeksiyon giderme özelliği var. Yani dezenfekte etme özelliği var. Bir çay kaşığı kadar toz tarçın üzerine 1 litre su koyacağım. Su kaynar olması gerekiyor. Ve bu suyu biraz karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra bu su soğuyuncaya kadar bekleteceğim. Evet, suyumuz soğudu ve artık orkidemiz için bunu kullanabiliriz. Orkidemizin köklerini bu suyun içerisinde bu şekilde koyuyorum. Gövde yine ıslanmıyor, sadece kökler içinde kalacak ve 30 dakika bekleteceğim ve dezenfekte edeceğim. 30 dakika suyun içerisinde beklettiğim orkidemin köklerini artık içerisinden çıkarabilirim. Yeterince orkidemiz dezenfekte oldu. Şimdi yeni saksısını alacağız. Orkidemizi canlandırmak için orkidenin köklerine göre bir saksı seçiyorum. Çok büyük bir saksı seçmeyin. En altına drenaj oluşturması için kil bilyesi. Eğer kil bilyesi yoksa sizler farklı bir toprakta kullanabilirsiniz. Fark etmez.
Evet, bakın bu şekilde yerleştirdim ve şimdi üzerine çam kabuğu koyuyorum. Biraz çam kabuğu koyduktan sonra orta kısmına özellikle sünger koyacağım. Sünger orkide köklerinin canlanmasını ve aktif hale gelmesine yardımcı olur. Süngeri ormanda ya da park alanlarından toplayıp sirkeli su ile dezenfekte edebilirsiniz. Evet, üzerine tekrar çam kabuğu koyuyorum ve artık saksımızın toprağı hazır. Ve şimdi yakından göstermek istiyorum. Bakın kökler kenarlara geldi. Özellikle su verme zamanına köklere bakacağız. Ve tekrar en son olarak toprak kuru olduğu için üzerine yine hazırlamış olduğum tarçınlı suyun geri kalanını döküyorum. Ve bu su içerisinde iyice toprak ıslanıncaya kadar bekleteceğim. Orkide toprağa suyu çekerken sizlere daha önce bu yöntemle büyüttüğüm bir orkidemi göstermek istiyorum. Bu orkidem de yine bakın hiç kökü olmayan bir orkideydi ve gördüğünüz üzere aynı bakım ile keyiki vermeye başladı. Ve bu keyiki yavaş yavaş büyüdü. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken orkidenizin bol ışık alması çok önemli. Ve özellikle orkidelerinizin mutlaka sıvı bitki besinleri takviyesi de vererek keyikinin büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Gördüğünüz üzere hiç yaprağı olmayan bir orkideye iyi bir bakım ile zamanla yavaş yavaş bu şekilde orkidemiz yeni bir keyiki çıkarıp bebek bir orkide çıkarabiliyor. Bakın orkidem yine gördüğünüz üzere şu anda 3 yaprağı ve 2 kökü var. Yani bu tarz orkidelerde sizler kesinlikle çöpe atmayın ve canlandırma ihtimaliniz çok yüksek. Özellikle sizlere bakın bu yöntem ile büyüttüğüm ve şu anda çiçek açan diğer 2 orkidemi de yakından göstermek istiyorum. Bunlar da benim daha önce yapmış olduğum orkidelerim. Bakın ikisinin de kesinlikle gövde kısmında yaprakları yoktu. Bakın gövde kısmı ve toz tarçınını kurutup aynı yöntem ile keyiki yan tarafında durmasından anlayabilirsiniz. Hem yeni yapraklar, bakın gayet canlı yapraklar, hem de yeni çiçek dalı çıkardı. Yine diğer orkidemi de size yakından göstermek istiyorum. Bu da bakın hiç yaprağı yoktu. Şu anda birçok yaprağı var. Özellikle videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Bakın bu orkidem de yine aynı şekilde yeni çiçek açmaya başladı. Ve özellikle sizleri bu bebek orkideler ile evdeki normal bir orkideyi de karşılaştırmak istedim. Bakın bu benim daha önce 3 yıl önce marketten aldığım bir orkidem. Şu anda bol çiçekli, arasındaki farkı görmeniz için yakından gösteriyorum. Bu orkidelerde zaman ile bu şekilde tekrar yaprakları büyüyecek ve normal bir orkide boyutuna gelecektir. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.